Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Burada kırmızı plakalar kiralık araçmış ya. Evet. Diyorlar ki ben işte bir önceki abiyle Emir abi diyordu ki kırmızı plaka araç gördüm biz Kıbrıslılar geri dururuz dedi. Çünkü dikkatli olmak gerekiyormuş. Çünkü direksiyon sağda ya yeni kullananlar oluyormuş genelde. Kırmızı plakalıysa araç arkadaşlar Kıbrıs'a geldiğinizde o kiralık araç unutmayın. Selam herkese. Şöyle güzel bir ağaçlı yoldan arkama doğru baksanıza çok güzel görünüyor. Böyle Kıbrıs'ta gezilecek yerler yazdığınızda zaten çıkacak bir yer var. Mavi Köşk. Özellikle Girne'de. Girne'ye geldiğinizde. Girne'de böyle Çamlıbel'e bağlı. Girne'ye herhalde bir 30 kilometre falan uzakta bir yer. Yarım saatse gelirsiniz buraya. Mavi Köşk'ün ilginç hikayesi var anlatacağım size ama içeride video falan fotoğraf çekmek yasak diye bir haber almıştım. Onu öğreneceğiz. Yani en kötü internette bir sürü fotoğraf var. Onları koyarak anlatacağım size. Bir kışlanın içindeyim bu arada. Bir askeriyenin içerisi burası. Yani bir kışlada nizamiyeden geçiyorsunuz. Kimliklerinizi veriyorsunuz. Kontrol ediliyor. Öyle içeri giriyorsunuz. Öyle bir yerde. Yani bir askeri kışlanın içindeyim. Çok ilginç hikayesi var. Şimdi saat 2.40'da bir tur var. 15 dakika sonra. O tura katılacağız ama içeride dediğim gibi fotoğraf video çekebilir miyim bilmiyorum ama köşk bu köşk. Mavi Köşk. Bir silah kaçakçısının evi burası. Anlatacağım size onları dediğim gibi. Bu oranın ama en büyük özelliklerinden birisi bura görünmüyor arkadaşlar. Yani aşağıdan baktığınızda biz o aşağı yoldan geldik mesela. Bu ağaçları görüyorsunuz ama arkasındaki bu ev görünmüyor. Gizlenmiş. Adam kendini gizlemek için böyle bir yer yapmış. Hatta bir efsaneye göre de yaptırdığı mimarı bile öldürmüş. Bilmesin diye. Bir efsane tabi bu. İçeride daha net öğreniriz hepsini rehber anlattığında. Asker koruyor. Asker var yani fiş kesen de asker. Giriş de ücretli ama çok herhalde pahalı değildi. 40 TL kişi başı. Kişi başı 40 lira normal vatandaşa. Dışarıdan gene 40 lira değil mi? Evet evet. Tamam. 40 lira. Şöyle aşağıda dağlar var zaten. Barajı göstermiştim ben size bir video önce. Aşağı tarafta baraj var. Şuradan bak göstereyim biraz daha. Şu tarafta. Mavi Köşk'ü böyle garip bir hikayesi var. Geldiğinizde turistik bir gezi yaptığınızda Girne'ye, Kıbrıs'a. Buraya da mutlaka uğrarsınız diye tahmin ediyorum. Havası da güzel buranın. Biraz daha serin. Yazın daha da iyi oluyordur. Yani aşağılar yanıyorken burası serin oluyordur. Gene aynı çiçek. Vardı ya sana. Bu Kıbrıs'ta çok mu yaygın? Evet. Bu çiçek. Arkadaşlar içeride çekim yasak. Çocuklar asker. Askerlere öğretmişler, ezberlemişler, anlatıyorlar. Her dönem bu çocuklar gidiyor her yıl. Öyle düşünün 6 ayda bir ya da bir yılda bir. Ne oluyor? Başkası geliyor, başka asker anlatılıyor. İçeride çekim kesinlikle yasak. Kesinlikle izin vermiyorlar. Aslında çekilir bir şekilde ama çocukları da zora sokmak istemedim. Çekmedim ama dışarıda izin var. Burası ben dedim İtalyan bir silah kaçakçısının eviymiş. Adam mafya. Dışarıdan aşağıdan baktığınızda burayı kesinlikle göremiyorsunuz. Adam kendine her şeyi yapmış. İçeride eğlenme mekanı bile var. Tüm odaları renk renk ayırmış. İşte sarı, mavi, yeşil oda, beyaz oda gibi ayırmış. Eğlence mekanında bile o sarı odada kalan mesela sarı masaya oturuyormuş. Mavi odada kalan mavi masaya oturuyormuş. Saklandığı, gizlendiği, dışarıdan görülmeyen bir mafya görüşmelerini yaptığı bir ev. İnternette ne kadar görüntü var bilmiyorum. Varsa ben koyarım. Görmüşsünüzdür, paylaşmışımdır ama yasak yani. Şimdi çocuk da asker bir şey diyemezsin çocuğa. Söylenileni yapıyor. Ama öyle ya silah kaçakçısının evini geziyoruz ya çok da büyük bir şey değil aslında. O da ne kadar doğru bilmiyorum tabii de. Ruh katamıyor ya çocuk. Sadece o ezberlemiş anlatıyor. Böyle yürüyoruz. İşte şu. Bence buraya bir profesyonel bir rehber bir tane böyle duygu katarak anlatırsa farklı hissettirebilir. Böyle bir yer Mavi Köşk dağların tepesinde Çamlıbel'de zirvede barajın karşısında bu ağaçların arkasındaki sisli puslu yerlerin arkası zaten Türkiye sınırı. Böyle güzel bir yer yapmış kendini alacağız. Silah kaçakçısı adam gizlenmek için. Belki başka teoriler de vardır tabii de bilmiyorum onları. Varsa siz yazarsınız. Turda bir yarım saat falan sürüyor. Ben de yanına geleyim. Ben söyleyeyim. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Şimdi çok ilginç bir köye geldim. Köyün adı Koruçan. Eski adı ne? Kormagidi. Kormagidi. Kormagidi diyorlardı. Şimdi bu köyün şöyle bir özelliği varmış arkadaşlar. Gene Girne'ye 40 dakika falan bir mesafede burası. Aynen, o Mavi Köşk'e de 5 dakika mesafede. Çok yakın uzak değil. Siz abi orijinali Güney Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşısınız. Karşın. Evet. Karşın Rumlarında vatandaşlığı var. Maronit diye bir topluluk geçiyor. Azınlık. Ben de ilk defa duydum. Azınlık. Azınlıkmış gerçekten. Azınlık haklardan biriymiş Maronitler. Maronitler, Latinler.
Batinler. Batinler de mi deliniyor? Latinler de var. Latinler de Ha. var. Burada. Ermeniler de var ama burada da yaşamıyorlar. Yani Kıbrıs'ta yaşıyorlar. Hristiyan Araplar diye okudum. Doğru mu? Yok ya ben Maron değilim ya ben Türk'üm. Sen Türksün. Bu abi. Tamam bu Maron. Ha, o Maron. Siz. Sen Maronisin abi. Ben orijin Türk'üm ya. Ha. Orijinal Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye'den. Sonradan göçenlerden. Sonradan Tokatlıyım gelenlerden. ben aslında. Tokatlısın. Ben de Samsunluyum. Yakınız seninle. Samsun, Samsun. Bafra, Çarşamba Atakum. nerede? Atakumluyum. Ha. Atakumluyum. Bizim Ne Sam- abi bu Maronitlerin hikayesi nedir? Buraya nasıl gelmişler? Nasıl olmuş? Ben ne bileyim. Bilmiyorsun. Yok. Vallahi ben Değişik bir bilmem. 1200 yıllarında gelmişler yani şey olarak. Bildiğini tarih olarak. söylesen hadi. Ne? Bildiğini söylenebilirsen. Nasıl bildiğin? Bilmen hiçbir şey. Ben hiçbir şey bilmem. Senin doğma büyüme Kıbrıs adasın mı? Evet. Ben Yeşilyurt'ta doğdum. Yeşilyurt'ta Yeşilyurt bu tarafta mı? Bu tarafta. Ha bu tarafta. Bu Burada doğdu. Lefke tarafı. Ha, Lefke tarafında. Ha. Köyün nüfusu kaçtır? Kaç adam var köyde? Vallahi şimdi şey ya eskiden 2000 kadar varmış. Büyük bir 74. köymüş. Şimdi belki var. 250, Ha. 300. Eskiden yani 2000 bölgenin en büyük köyü. Bu öyleymiş. Ha. Şeyde karşıda yaşayan var bu Rum tarafında. %90 zaten orada yaşıyor. Hep orada değil mi? Buraya gelip gidiyorlar. Burada mesela Daşlarla hepsi. hepsi orada. Gençler, Eğitimin şeyin hep orada görüyor. gençlerin birçoğu oradaymış herhalde. Eğitim, iş Evet. için. Hep Aynen oraya öyle. gidiyormuş. Maaş falan daha farklı ya. Aktivite oraya- orada. Burada bir şey yok. Daha mı hareketli orası? Daha da büyük. Doğru. Ben ilk defa duydum Maronitleri. Duymamıştım valla. O kadar geziyorum. Maronit halk topluluğunu duymamıştım yani. Çünkü Lübnan'da Ortodoks- Maronit şey duymadın mı ya? Ortodoks değilsiniz. Rum değiller. Katolikler. Evet. Araplar Müslüman değiller. Hristiyan Araplar. İlginç. Ben Arap değilim. Hristiyan Arap diyorlar Maronitlere. Aslı öyle ya. O da Başka bunda memleket. yani şeyi kaybettim diyor ben. Gitti ben kaybettim diyor. Asimilasyon oldum ben. Asimile oldum diyor. Türksün sen o zaman. Yok, Bu kormacı. Ne şey. öyle değil. Ama benim dede, nene, baba, ne Hepsi bu bu. köyde doğdu. Tamam Ben ya Arap değilim. yani bunların geçmişi 1200 seneye dayanıyor. Yani Türklerden de önce geldiler Rumlardan da. Biz daha önce sizde geldik. Tabii. buraya. Biz. Rum ne arıyordu ya? Rum Osmanlı getirdi zaten buraya. Rum mu vardı? O kadar eskiler ha. Şimdi karışık oldu hepsi. Memaroniz kaldı, merum kaldı. Hepsi bir oldu. Abi oturuyorum ben. Türk burada, Maronit burada. Beraber oturuyor mu? Zaten benim arkadaşlar hepsi Türk. Türklerinden de akrabalığı var bunlar. Vardır tabii o dönemden eskilerde. Kız alıp verme Var, olmuştur. var. Kesin olmuştur yani. Akdeniz'de mesela Türk köyünde bunlar da o şeyin de. Akdeniz'de var bu Beydi'nin kızı. Evet. Neydi onun adı? Bilmem. Tamam var yani. Bizim köyde de vardı be. Ama Rumca, Babasında. Rumca konuşuyorlar değil mi abi? Maronit'te yani Rumca Rumca konuşuyorlar. genelde eskileri Arapça konuşuyordu ama şimdiki Mesela nesiller bir Rumca. yabancı gelirse, İhtiyarlar Arapça bilir. İhtiyarlar Arapça biliyor. mesela bir yabancı gelirse Mesela bunlar bunun Rumca yaşları konuşur, 50'ye Rumca kadar konuşuyor, tamam biz da Arapça 50'den biliyorlar. gerisi bilmez. Arapça konuşuyorlar. Biz Arapça konuşuyoruz, bunlar anlamasınlar. Sen Arapça biliyor musun? Biliyorum nasıl. Hep köyde bir. Köyde. Tek konuşmaya, yazmaya yok. Yazma yok. Türkçe bilen çok mu köyde? Yok. O da az. Genelde Rum mu? Tek Türk. Genelde Rumca o zaman. Geneli Rumca. Rumca Resmi diller Rumca. Zaten sınır yakın. Gidip gelir. Uzak değil. Ha, her gün güncel gider gelir. Avrupa'da var mı kimse? Güney Tabii şey ki. hariç. Avrupa'da da var, İngiltere'de var, Avustralya'da yok mu Her ya? yerde Çok var, çok. her yerde var. Maronitler ha. Ya Memnun oldum. ben de memnun oldum. Memnun oldum. Ben de. Sakallar çok güzel. Vallahi sakallar çok güzel. Orada kilise. İbadet yeri değil mi? Barış Harekatı'ndan önce, 74'ten önce Kıbrıs Yüzü'nden ilk baştan izleyenler varsa hepsini anlatmıştım. Kaynak, yani Kıbrıs'tan bir yerel kaynaktan söylüyorum bunları size. 4 tane Maronit köyü varmış arkadaşlar. Ama şimdi bir burası var, bir tane daha söylediniz değil mi? Karpaşa. Karpaça diye 2 tane Maronitlerin yaşadığı köy var. Şimdi bölgedeki bir kiliseyi, ibadet ettikleri yeri göstereceğim size. Sonra biraz daha bilgi vereceğim Maronitlerle alakalı. Mesela bu dayım hem Rumca ve İngilizce konuşuyor değil mi? Evet.
Burada ibadet ediyorlar ya. St. George. St. George. What is name? St. George. Ne, St. George. St. İşte burada da ibadet ediyorlar. Tam köyün böyle girişinde. Sanırım hali vakti yerinde olan bir halk. Anladığım kadarıyla. Çünkü İngiltere'de yaşayanları da varmış. Çokmuş. Avrupa'da, İngiltere'de, Rum kesiminde biliyorsunuz ki Euro'yla alışveriş yapıyorlar. Sağ olsunlar bizim için açtılar. Burayı da gördük. Şimdi bir kaynak buldum. Onu size okuyacağım. Yani ezberlemeyeyim, hiç okuyayım direkt arkadaşlar. Maronitler Orta Çağ'da dinsel ve siyasi çatışmalar sonucu kaçmak zorunda kalıp Kıbrıs'a yerleşen ve günümüzde de varlıklarını devam ettiren bir toplulukmuş Maronitler. Ben gerçekten duymamıştım. Maronitler bu bölgedeki halk Lübnan'ın dağlarına çıkmak zorunda kalıyorlar. Bir kısmı da farklı yerlere göçmeyi seçerken küçük bir grupta Kıbrıs'a yerleşiyor. Hristiyan Arap olarak biliniyorlar ve geleneklerine sıkı sıkıya bağlılarmış ve ibadet konusunda çok bağlılarmış ibadetlerine de yani. Dediğim gibi 4 tane köy varmış. Şu anda da aslında internette yazan tek köyün burası olduğunu söylüyor Maronitlerle ama bir tane daha varmış. Kapas tarafı mıydı? Onu söyleyebilirim size. Amcam sağ olsun yardımcı etti. Amcam hatta şöyle bir şey de söyledi. Suriye'den Lübnan'a, Lübnan'dan Kıbrıs'a gelmiş bizimkiler dedi. Bilmiyorum. Şimdi bir dayımız daha varmış burada. Eğer bulabilirsek onunla da konuşmak istiyorum. Çünkü garip bir hikayesi var Maronitlerin. Mavi Köşk oradan burası. Bakalım devamında neler göreceğiz. İlginç. Videoyu beğenip yorum atarsanız da sevinirim ama. Çok büyük bir araziye yerleşmişler. Gerçekten çok da gerçekten varlıklı bir topluluk belli. Şurada çok ufak bir kilise daha var. Bak göstereyim size. Bayağı ufak bir kilise daha var. Bayağı destek alıyorlarmış. Avrupa Birliği'nden falan da destek alıyorlarmış bu arada. Çünkü azınlık bir halk olduğu için Rum tarafından da Avrupa Birliği tarafından da. Şurada bir heykel de var. O kadar düzenli ki yani köy o kadar biçimli ki size anlatamam yani. Bakmışlar yani köylerine. Yatırım yapıyorlarmış. Sağ olsun Emine abla getirdi beni. Bir video önce tanışmıştık onunla. Onun arabasıyla geziyoruz. Girne'nin sokaklarında. Şöyle olabildiğini hep onların köyü. Şu an çok kişi kalmamış ama eskiden şu 3500'den fazla insan varmış. Şimdi köyde çok az insan var ama köye yatırım da yapıyorlar ve çok birlikmiş bunlar. Birbirlerini çok tutuyorlarmış. Bir okul yapmışlar daha yeni. Baksanıza. Bembeyaz bir okul yapmışlar yani. Avrupa standartlarında bir okul yapmışlar. Şimdi köyü işte biz buradayız. Burada yaşıyoruz demek için. Yani buranın insanıyız biz. İşte köyümüze yatırım da yapıyoruz. Adamlar yapmışlar. Belli ama ya. Varlıklı bir köy yani. Çok belli. Şöyle göstereyim size gene yukarıdan da. Böyle bir okul yapmışlar. Tabii kapalı, kimse yok şu an. Öğrenci de yok. Dur yüksek ihtimal. Çünkü hep çalışmaya gençler karşıya Rum tarafına geçiyormuş. Çok güzel görünüyor evler. Böyle bakımlı, biçimli birçoğu evleri. Şimdi Karpaşa diye bir köye geldik ama burada tabii o deminki köy kadar, Koruçan kadar yaşayan Maronit halkı yok. Burada da Maronit halkı yaşıyormuş ama azmış. Mesela şu taraf bir Maronit eviymiş mesela. Bir de aynı zamanda askeri lojmanlar varmış burada, bu bölgede. Bu arada Çamlıbel tahmin ettiğimden de çok güzel çıktı. Çamlıbel çok güzel bir manzaraya, doğaya sahip. Çok da kışla var, askeri kışla var. Yani şurada bir kilise var mesela, görüyorum şu tarafta. Anlıyorsunuz zaten şu yeşilliği, şu ovayı. Dümdüz ova buralar. Bence buralar 10-15 yılda hep ev yapılır gibi geliyor bana buralara, bilmiyorum ama bu Çamlıbel'de bu tarafta değil mi? Evet, şu aşağısı. Taşlardan anlaşılıyor. Bak evet. Bu da bir Maronit eviymiş. 74'ten önce Çamlıbel ilçesinde burada muhtarlığıymış. Şurası da muhtarlığı. Bak burada simgeleri de var. Tabii sakin arkadaşlar. Nüfus az ya burada. Ama köpek eşek sıpası ya, nasıl atıyorlar. Köpekten ne diyordum? Çamlıbel eskiden 74'ten önce hep Rumların yaşadığı yermiş. Tabii sonra hepsi kalmamışlar. Hepsi güneye doğru geçmişler. Şimdi Türkler ağırlıklı. Türkler hep var burada. Ve Maronitler var işte, böyle köylerde ayrılmışlar. Burada da onların kiliseleri var. Vallahi tertemiz ama her yerleri. Tertemiz yani. Kilit vurmuşlar tabii. Burada kapalı. Yüksek ihtimal sadece ibadet edecekleri zamanlarda gelip açıyorlar bunları.
Pazar sabahları. Ya vallahi Emine ablaya çok teşekkür ediyorum. O videoyu izler buradan. Bir video önce de onunla beraberlik, hatırlıyorsanız. Bu videoda da yanımdaydı. Beni Lefkoşa'ya kadar da getirdi. Emir abiyle buluşacağım. Emir abiyle hatırlıyorsunuzdur tahmin ediyorum ki. Emir abiyle sağ olsun bugün onun misafiri olacağım bugün de. Burada kalacağım yani. Lefkoşa'da kalacağım. Zaten Girne ile Lefkoşa arası yarım saat. Çamlıbel'den de burası yarım saat falan. Çamlıbel'i çok beğendim ama çok güzeldi. Bakalım gelsin Emir abi de ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Hava da çok iyi ya. Şort tişörtle geziyorum. Bahar havası var gerçekten. Güzel hava var yani. Günaydın arkadaşlar. Mausa pardon ne Mausa'sı? Girne ya. Girne'deydik. Videonun başlarında Lefkoşa'ya gelmiştim. Lefkoşa'da sağ olsun Emir abim beni ağırladı, gene evinde kaldım. Abi çok teşekkür ediyorum sana. Hoş geldin. Ya bu sadece çok ağırladığın için değil, çok yürekten ve sıcak kalpli olduğun Canım için. benim, bizim bu doğal halimiz. Vallahi her onu zaman. biliyorum. Yani Kusurumuzla şeyimizden abi, biz buyuz yani. Mükemmelsiniz abi. Yani Canım benim, sağ olasın. yani. Allah razı olsun. Aliş abla diyorum ben de. Evet. Aliş ablaya, Cesur'a, Ilgaz'a, burada onları çok öpüyorum. Bugün Kıbrıs'ta da son günüm ama gitmeden burada biraz daha 1-2 saatim daha var. Sanayi içerisinde simit falan yiyeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Ben simit yemek istedim çok. Simit çay yapacağız. Sonra zaten yavaş yavaş havalimanına doğru gideceğim. Uçağım var. Arkadaşlar ben ilk videoda söylemiştim. Gidiş gelişi 1600 TL'ye aldım diye. Gerçekten öyle. Hatta ara ara bakın, kontrol edin. Yani mesela ben Ankara'dan geldim. Gidiş geliş bakın direkt ama, tamam mı? Yani 2000 TL'ye falan gidiş geliş biletler var şu an şu dönemlerde. Yani bahar aylarında falan buralar çok güzel olur eminim yani. Ben şu anda Ocak'ta bile çok güzel bir hava. Çok şanslıydım yani o konuda. Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta çok daha güzel ve hareketli olur, kalabalık olur. Sadece sokaklar çok canlı değildi. Çok insan yoktu. Ama genel olarak güzel bir Kıbrıs seyahati geçirdim. Çok kısa süreli gelmiştim dediğim gibi. Bu herhalde 5. video falan. Çok kısa süreli gelmiştim. Uzun kalmadım. İşte şimdi de dönüş vakti. Yeni ülkeye doğru gideceğiz. O da bir sonraki video yüksek ihtimal yeni ülkeden olur diye tahmin ediyorum. Bakalım nereye gideceğimi bilmiyorum ama hayırlısı. Bakacağız. Şimdi Kıbrıs'ın böyle sessiz trafiğinde, kornasız bir şekilde ilerliyoruz. Bu karşısı, bu Kıbrıs'ın en büyük Lefkoşa'nın kapalı spor salonuymuş arkadaşlar. Atatürk Spor Salonu, hemen altında da Aspalya Engelliler Spor Kulübü var. Bunu niye gösteriyorum size, anlatacağım şimdi. Emir abi bir bacaktan engelli Emir abi ve eski milli tekerlekli sandalye Türk milli takımı basketbolcusu. Orası da senin kulübün değil mi abi? Evet, benim kurduğum kulüp burası. Burada sen anlat abi ya. Ben o hikayeyi duyurmak istiyorum yani ya. Sen ufak bahset. Aspalya Engelliler Spor Kulübü. Eşimle geçmişimiz olan tekerlekli sandalye basketbol Türkiye milli takımlarında gelen bilgi birikimimizi buradaki diğer engelli kardeşlerimizi de bularak, ulaşarak onların da bizim hayatımıza zamanında başka bir büyüklerin dokunmasını, şu an bizim sportif yaşantımız bitti. Biz başka genç engelli çocuklarımıza ulaşıp onları basketboldan yetiştirip hem topluma entegre etmek hem de onlara bir sporcu kimliğini kazanarak hem Türkiye milli takımlarımıza hem bu Kıbrıs'taki takımımıza katkı vermesi için güzel bir çalışma yapıyoruz. Bu da bizim ilk göz ağrımız, ilk yaptığımız bir kulüp. 2018'de kurduk bu kulübü. Güzel şeyler yaptık. İnşallah ilerisi için daha güzel şeyler yapmak istiyoruz ama İnşallah. Türkiye Süper Ligi'ne dahil olamadığımız için bu biraz baltalanmış oldu bizim projemiz. Ama mücadelemiz de henüz bitmedi, devam ediyor. Abi bu arada ben fotoğraflarını gördüm, hatta koymuşumdur Emir abi konuşurken. Çok başarılı, karı koca çok başarılı milli sporcu varmış kendileri. Çok güzel maçlara çıkmışlar. İnceledim yani, biz konuştuk. Ben Emir abiler, 2 gün Lefkoşa'dayken zaten hep Emir abilerde kaldım. Her şeyi anlattılar bana. Bahsetmesini istedim, bilmenizi istedim size. Sanayinin adı var mı abi? Bölgenin adı var mı? Lefkoşa sanayi, iş sanayisinin en büyük yeri burası Lefkoşa'da. Adanın en büyük sanayi yeri. Adanın en büyük sanayisideyiz şu an. Simit yiyeceğiz arkadaşlar. Ekmekçilikten başlıyor. İlk ekmekten sonra simite. Arkadaşlar Kahvaltı kahvaltı da veriyor. Şurada yapıyormuş bu fırında. Valla ekmek fabrikasında. Onun hemen karşısında da mekan yapmış. Burada da sunuyormuş. Güzel. Hoppa. Reklam değil. Bunlar reklam değil yani. Söylüyor ama söylemek de zorundaydı herhalde bunlar reklam değil diye. Reklam değil yani. Aa, buyur. Buranın simidi tabii ince. O taze. Yeni çıkmış. Sıcak geldi. Evet. Böyle büyük, daha büyük, ince.
Ama sanki tadı aynı gibi ya. Böyle Kıbrıs'ın en iyi simitidir. en iyi simiti. Var ya fiyat 35 lira simit, 35 lira poğaça falan bir büyük olsun. Güzel. Ben simit çok seviyorum arkadaşlar. Samsun'da yaşadım. Samsun'un simidi çok güzel. Ankara simidine çok benziyor. Ankara'nın simidi de çok güzel. Simit ayrı bir hayranlığım var benim. Çok seviyorum. Bir de yanında Ankara simidi ile Samsun simidi çok güzel oluyor. Buna benziyor tabii zaten. Yersen onu da çok beğenirsin. Çok güzel oluyor abi valla. Bir de siyah zeytin tabii. Bir de yanında olmazsa olmazımız çayımız. Şimdi selam arkadaşlar. Bir anda farklı bir ortama geçtim hemen. Türkiye'deyim. Türkiye'ye döndüm. Kıbrıs'tan bir anda geldim. Zaten 5 video çektim. Çok fazla video çekmedim. Ya benim bu Kıbrıs seyahati mesela bu şu an sizin geçen dakikalar izlediğiniz video aslında 4. videoydu. 5. ya böyle şeydi. Videoların sırası kaydı aslında. Girne paylaştım. Girne'den sonra araba fiyatı paylaştım. Araba fiyatlarından sonra tekrar Girne'yi paylaştım. Öyle değildi o ama bu bir mikrofonla alakalı ben bir sıkıntı yaşadım. Aslında parçasını almıştım. Mikrofonun bir parçası bozulmuştu. Onu satın almıştım sonradan ama kabloda bir sıkıntı oldu bu sefer. Tak çıkar herhalde kabloyu yalama oldu. Ara ara ses sürekli kopmuş. Hatta dikkatli izleyiciler varsa bu videoda değil ama araba videosunda, Kıbrıs'taki araba videosunda ses fark etmiştir onu. Çok sahneleri kesmek zorunda kaldım ben. Hatta bazı sahneleri sadece ses olmadığı için koyamadım bile ne yazık ki. Bu videoda öyle bir video oldu ama Kıbrıs'tan ayrıldık. Kıbrıs'ı bitirdik. Şimdi böyle ekstrem seyahatlere devam ediyoruz. Başlıyoruz. Şimdi bir ülkeye gideceğim. Farklı bir ülke. Ya biraz da tedirgin olabileceğim ülkelerden birisi. En azından şu anki durumda biraz tedirginlik yaşıyorum ama sıkıntı yok gibi de bir durum var herhalde. Bilmiyorum. Bir sonraki video hemen siz bunu hemen çarşamba günü izlersiniz. Ben zaten bugün pazartesi günü. Ben de hemen yeni seyahate çıkacağım. Cuma günü. O videoyu da yetiştirebilirsem pazar sabahına yeni ülkeden yeni videoyla yeni bir seriyle başlıyoruz. Bu sene çok farklı ülkelere gitmeyi düşünüyorum. Şu önümüzdeki 1-2 ülke normal bir seviyede ülke olur ama sonra böyle farklı lokasyonlara, Avrupa'nın kuzeyine, işte Uzak Doğu'da Çin'e, Asya'da Çin'e gibi yerleri görmek istiyorum. Bu sene böyle farklı yerleri göreceğiz. Avrupa'ya da ayak basacağım. İşte Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Kuzey Avrupa'nın işte Norveç'i, Danimarka'sı, İsveç'i, Finlandiya'sı buraları da göreceğiz bu sene. Yani bu 2025'te genel olarak gitmediğim ülkeler olacak ama ara ara 2-3 tane de gittiğim ve çok özlediğim ülkeleri ziyaret ederim. Bunu size söyleyeyim ama genel olarak birçok ziyaret edeceğim ülke farklı ve gidilmeyen yerler olacak. Çok özlediğim yerlere tekrar gitme taraftarında oluyorum ben genelde. Bana iyi geldiğini hissettiğim ülkeler oluyor bazen. Atlıyorum oraya gidiyorum. Bunu söyleyebilirim size. Ama bir sonraki video bir aksilik olmazsa eğer gene bir haber gördüm çünkü bir sıkıntı var. Gene Orta Doğu'da bir yer olacak ama çok kalacağım bir yer olmayacak ama güzelce gezip ilk defa gittiğim bir ülke olacak. Onu da söyleyeyim. Daha doğrusu gittiğim ama hiç kalmadığım bir ülke. Şimdi gezeceğim bir ülke olacak aynı zamanda. Gidip kalacağım ve gezeceğim bir ülke olacak. Ama gene birkaç haber düştü önüme bu ara. Umarım sıkıntı olmaz ve gidebilirim. Gidemezsem zaten başka bir ülkeye giderim. Bir sonraki videoda bunu göreceğiz. Kıbrıs'ı sevdim. Genel olarak çok sevdim. Emin abiyi çok sevdim. Emel ablaydı herhalde. Unuttum bak adını. Yerine de beni gezen abla. Abla özür dilerim ama sen de çok teşekkür ediyorum hepinize buradan. Hoşça kalın. Video bitti. Kıbrıs seyahati de bitti. Sadece bir 4-5 serilik bir seyahatti bu. Uçak biletleri ucuza var ama şu an çok sezon değil diye biraz ucuz. Ama ilerleyen dönemlere baktığınızda ben baktım demin. Gidiş geliş böyle Nisan ayında, Mayıs ayında 5.000-6.000 TL biletler var. Antalya'dan da var, Ankara'dan da var. Bilginiz olsun. İstanbul'dan da bakabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video yeni ülkede yeni bir seyahatle, dolu dolu bir seyahatle başlayacağız inşallah. Görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.